Berlin'de bir elektronik mağazasında kariyerim boyunca en absürt tartışmayı yaşıyordum. Amerikacı bir danışman, Panasonic'in yeni çıkardığı tuşlu telefonu çağ dışı diye aşağılarken genç bir Fransız kız onu özgürlük diye satın alıyordu. Ve ben modern tasarım dünyasından gelen biri olarak bu küçük cihazın neden Avrupa'da 2 haftada tükendiğini anlamaya çalışıyordum. Akıllı telefon çağında tuşlu telefon almak, bu hikaye böyle başladı. Ama asıl absürt olan şu, bu antika telefon hayatımızı tamamen değiştirdi ve modern dünyanın en büyük teknoloji devrimini tetikledi. Berlin'in yaz güneşi büyük elektronik mağazasının cam vitrinlerinden içeri süzülüyordu. Ben K32 yaşında bir ürün tasarımcısıydım ve bu mağaza benim için adeta bir hazine sandığıydı. Her hafta sonu gelir, yeni teknolojileri incelerdim. İnovasyon benim tutkumdu, en son çıkan her gadget'ı deneyimlemek zorundaydım. Akıllı telefon reyonunu geçerken adımlarım durdu. Tanıdık olmayan bir vitrin Panasonic logosunu taşıyordu. Şaşkınlık ve merakla yaklaştığımda zamanın geriye sardığı hissine kapıldım. Küçük LCD ekran, fiziksel tuşlar hafif ve sade gövde. Model numarası KXTF400. Tuşlu telefon diye mırıldandım. Babamın eskiden kullandığı telefonu hatırladım. Tuşlara basma hissi, basit zil sesleri. Bu görüntü hem nostaljik hem de tuhaf bir şekilde yeniydi. Modern teknoloji dünyasında böyle bir şeyin varlığı neredeyse sürreal geliyordu. Vitrin etiketi dikkatimi çekti, yeni çıktı. KXTF400, sadeliğin gücü. Altyazıda şu ifadeler vardı. 100 saat bekleme süresi, 20 saat konuşma, IP4'sü ve toz direnci, büyük tuşlar, net ekran. Anachronism at its finest, derin bir ses arkamdan geldi. İngilizce konuşuyordu, tamamen çağ dışı. Döndüğümde takım elbiseli, orta yaşlı bir adam gördüm. Kollarını kavuşturmuş vitrine alaycı gözlerle bakıyordu. Yüzünde üstünlük ifadesi vardı. Ben Richard Miller dedi kendini tanıtarak. 47 yaşında Amerikalıyım, global teknoloji danışmanıyım. Kim böyle bir şey alır ki? Şimdi AI çağı, uygulama çağı. Her şey tek cihazda halloluyor. Bu mantık değil mi? Sözleri kesin ve kararlıydı. Akıllı telefonların üstünlüğünden şüphe duymuyordu. Elleriyle hareketler yaparak konuşuyordu, sanki dünyaya bir ders veriyordu. Bakın diye devam etti cebinden iPhone'unu çıkararak. Bu bir telefon değil, mini bilgisayar. E-mail, sosyal medya, navigasyon, kamera, video, müzik, oyunlar, bankacılık, her şey burada. Neden geriye gitsin ki insan? Ama benim içimde farklı bir his beliriyordu. Belki bu küçük cihazda başka bir değer vardı. Basitlik, eksiklik değil, insana yakınlık için bir tercih olabilir miydi? Bu soğuk teknoloji dünyasında insani olan ne kalmıştı ki? KXTF400'e tekrar baktığımda gözümde daha parlak görünmeye başladı. Tuşlarına dokunduğumda kesin ve tatmin edici bir his vardı. Modern dokunmatik ekranların kaygan belirsiz hissiyatına karşı bu çok daha güvenilir geliyordu. "Öyle mi dersin?" diye fısıldadım. Richard burnundan soluyarak güldü. Geçmişin ihtişamına tutunmak, tipik Japon şirketi aptallığı, nostalji pazarlaması, birkaç yaşlı müşteri bulabilirler belki, o kadar. Ama burada yeni çıktı yazıyor, dedim. Nostalji olsa eski model satarlardı. Marketing gimiki, pazarlama hileleri, gerçek pazar akıllı telefonlarda. Bak, dedi telefonundaki istatistikleri göstererek. Global akıllı telefon pazarı 1,7 trilyon dolar. Bu antikalar belki birkaç milyon. Richard'ın kesin tavırları biraz rahatsız ediciydi. Sanki başka görüşlere yer yoktu hayatında. Ama aynı zamanda merak ediyordum. Bu kadar emin olmasının nedeni neydi? "Peki ya insanlar gerçekten böyle bir şey istiyorlarsa?" diye sordum. "İstemiyor ki, veriler ortada. İnsanlar her geçen gün daha akıllı, daha güçlü telefonlar satın alıyor. 5G AI entegrasyonu, sanal gerçeklik, gelecek burada." Berlin elektronik mağazasındaki bu tesadüfi karşılaşma, merak ile alay gelişim ile, geri gidiş karmaşıklık ile basitlik arasında bir gerilim yaratmıştı. Hikayenin perdesi böyle açıldı. İki farklı dünya görüşü çarpışıyordu, sürekli ilerleme versus anlamlı yaşam. Richard vitrindekileri işaret ederek açıklamaya devam etti. "Şu ekrana bak. İnsanlar şimdi 4K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı istiyor. Bu antika neredeyse piksel gösteriyor. Çağımızın gerisinde kalmış işte." Haklıydı, tabii. Teknik özellikler açısından karşılaştırıldığında KXTF400 modern akıllı telefonların yanında primitif kalıyordu. Ama ben cihazı eline aldığımda farklı bir şey hissediyordum.
Tuşlara bir dokunun dedim. Çok kesin bir his var. Richard kaşlarını çattı. Tactile feedback mi modern telefonlarda da var. Haptic feedback çok daha gelişmiş. Ama bu farklı. Fiziksel gerçek. Gerçek mi digital çağdayız? Virtual reality, augmented reality. Gerçeklik kavramı bile değişiyor. Richard'ın sözleri mantıklıydı ama beni ikna etmiyordu. Modern dünyanın hızına kapılıp kaçırdığımız şeyler olabilir miydi? Bu düşünce kafamda dönmeye başladı. O sırada yakından yumuşak bir ses geldi. İsterseniz açıklayabilirim. Döndüğümüzde genç bir satış danışmanı gülümseyerek duruyordu. Rozeti Hannah Weber yazıyordu. Mavi gözlü, sakin tavırlı, yaklaşık 30 yaşlarında Alman bir kadındı. Sesinde samimi bir sıcaklık vardı. KXTF400 hakkında konuşuyordunuz değil mi? Satışa çıkalı 2 hafta oldu. Ama şimdiden üçüncü kez stok takviyesi yaptık. Gözlerimi büyüttüm. Richard ise burnundan soldu. Tamamıyla merak, geçici bir ilgi. Hannah nazikçe başını salladı. Tam tersi, fiyatı 249 euro civarında, özellikle ucuz sayılmaz. Yine de müşteriler bilinçli tercihlerle alıyor. Richard şaşırmıştı. Bu fiyat beklediğinden yüksekti. 250 euro mu? Bu parayla çok daha gelişmiş telefonlar alınır. Evet ama müşterilerimiz sadece fiyata bakmıyor, başka değerler arıyor. Vitrinteki cihazları gösterdim. Fiziksel tuşların kesin hissi, net büyük yazılar. Tasarım sade ama sıcaktı. Plastik materyal kaliteli görünüyordu, ucuz hissiyat vermiyordu. Büyük tuşlar kolay basılıyor, ekran net okunuyor, hafif ve dayanıklı. Gereksiz özellik yok, sadece asıl ihtiyaçlara odaklanmış, diye açıkladı Hannah. Richard ellerini kavuşturarak sordu. Peki kimler alıyor yaşlılar? Tabii ki ama başka kim olabilir? Bu da ilginç kısmı, dedi Hannah. Başlangıçta sadece yaşlı müşteriler bekliyorduk ama gerçek tamamen farklı çıktı. Merakla bekledik açıklamasını. 20'li ve 30'lu yaşlardaki müşterilerimiz de artıyor. Akıllı telefon yorgunluğu yaşadıklarını söylüyorlar. Sürekli bildirimlerle, sosyal medyayla kuşatılmış bir hayattan yorulmuşlar. Bu sözlere derin bir anlayışla başımı salladım. İş mailleri, Instagram bildirimleri, WhatsApp mesajları, LinkedIn güncellemeleri, haber uygulamaları, durmadan çalan, titreşen, dikkat çeken şeyler. Praktikliğin arkasında kendimi hep kovalanmış hissediyordum. Hafta sonları veya tatillerde sadece tuşlu telefonla geçirmek istiyorlar, diye devam etti Hannah. Digital detox diyorlar buna. Richard dudaklarını büzdü. Verimliliği ellerinden bırakmak aptallık diye mırıldandı ama sesinde önceki güven yoktu. İlk defa karşılaştığı bir durumdu bu. Verimlilik konusunda müşterilerimizin ilginç yorumları var, dedi Hannah. Sürekli bildirim almanın aslında verimliliği düşürdüğünü söylüyorlar. Nasıl yani diye sordum. Sürekli kesilen konsantrasyon. Bir işe odaklanmaya çalışırken telefon çalıyor, bildirim geliyor. O ana kadar yaptığınız mental yatırım kayboluyor. Richard bunun üzerine düşünmeye başladı. Danışmanlık işinde sürekli kesilen toplantılarla karşılaşıyordu. Herkes telefonuna bakıyor, kimse tam konsantre olamıyordu. Multitasking verimlilik artırır dedi ama sesi pek inandırıcı değildi. Araştırmalara göre multitasking aslında verimlilik düşürür, dedi Hannah kibarca. İnsan beyni aynı anda birden fazla karmaşık işi yapamıyor. Bu bilimsel yaklaşım Richard'ı biraz sarsmıştı. Tüm kariyer felsefesi multitasking üzerine kuruluydu. Hannah ikimizi de süzdü. İsterseniz gerçek müşterilerimizden biriyle konuşabilirsiniz. Gözlerini bir yöne çevirdi. Uzun saçlı genç bir kadın kararlı adımlarla KXTF400'ü eline almıştı. Bakışlarında kesin bir niyet vardı. Luna Dubois, dedi Hannah. Fransız üniversite öğrencisi 21 yaşında. Çok ilginç perspektifi var. Luna beyaz bluz üzerine açık mavi hırka giymiş ince parmaklarıyla cihazı zarifçe inceliyordu. Hareketlerinde kararsızlık yoktu sanki. Uzun zamandır aradığı şeyi nihayet bulmuş gibiydi. Richard'ın merakı artmıştı. Genç bir müşterinin bu tercihi nasıl açıklayacağını duymak istiyordu. Belki de dünya görüşünü sarsacak cevaplar gelebilirdi. Üçüncü perde, yaklaşma, 9 dakika, 1500 kelime. Hanna'nın işaret ettiği yönde duran kişi uzun saçlı genç bir kadındı. Dik duruşu ve cihaza baktığı ciddi ifadesi kalabalık mağazada bile dikkat çekiyordu. Luna Dubois, 21 yaşında Sorbonna'da felsefe okuyan bir öğrenciydi. Beyaz bluz üzerine açık mavi hırka almış ince parmaklarıyla KXTF400'ü zarifçe kaldırmıştı. Hareketlerinde kararsızlık yoktu, sanki uzun zamandır aradığı şeyi nihayet bulmuş gibiydi. "Affedersiniz, bunu satın almak istiyorum geri," dediğinde berrak sesi mağazada yankılandı. Fransız aksanı hafifti ama fark ediliyordu.
Richard'ın yüz ifadesi dondu. Şaşkınlık ve kafa karışıklığıyla Luna'ya bakarak istemeden araya girdi. Mademoiselle, siz çok gençsiniz. Elbette en son model akıllı telefon kullanıyorsundur. Neden böyle bir şey alasınız ki? Luna sakin bir şekilde başını salladı. Monsieur, evet, tabii ki iPhone kullanıyorum ama hafta sonları bunu kullanmak istiyorum. Cevabı basit ama tuhaf bir ikna edicilik taşıyordu. Richard'ın beklediği açıklama değildi bu. Richard gülerek geçiştirmeye çalıştı. Saçmalık, bildirimler rahatsız ediyorsa ayarları değiştirin, verimliliği bırakıp eski modellere kaçmak gelişimin tersine gitmektir. Luna gülümseyerek başını salladı. Monsieur, ben verimliliği reddetmiyorum. Sadece özgür olmak istiyorum. Bu sözler göğsümde güçlü bir titreşime neden oldu. Özgürlük. Bu kelime teknik tartışmaların ötesinde bir boyut açıyordu. Luna kelimelerini dikkatli seçerek yavaşça devam etti. Sabah uyandığım andan telefonu eline alıyor, gece yatana kadar ekrana bakıyorum. Sosyal medya bildirimleri, arkadaş mesajları, uygulama güncellemeleri. Günümün büyük bölümünü fark etmeden küçük ekranlar alıp götürüyor. Durakladı, pencereden dışarı baktı. Gökyüzüne bakma zamanım bile yok. Kitap okuma fırsatım da kalmıyor. Düşünme anlarım yok. Bu sözlere istemeden başımı salladım. Benim yaşamım da aynıydı. Tasarım işine dalıp akıllı telefonu hiç elinden bırakamıyordum. Subway'de, kafede, hatta tuvalette bile sürekli bir şeyler kontrol ediyordum. Pratikliğin bedeli olarak kalbimde dinlenme anlarını kaybetmiştim, diye devam etti Luna. Her şey çok hızlı, çok acil, çok önemli görünüyor. Ama gerçekten öyle mi? Richard itirazlarını sürdürdü. Özgürlük falan hayal. Modern toplumda verimliliği bırakıp ne yapacaksınız? Bilgiden uzak durdukça geride kalırsınız. Ama Luna'nın gözleri titremiyordu, kararlı ve durgun bakıyordu. Monsieur, ben hayal peşinde koşmuyorum. Gerçekten gerekli zamanı geri almak istiyorum. Neyi gerçekten gerekli zamanı? Bildirimlerin peşinde koşmadan değerli insanlarla yüzleşip kendi kalbimin sesini dinlemek. Arkadaşlarımla konuşurken telefonuma bakmadan gerçek sohbet etmek. Yemek yerken Instagram'a fotoğraf atmak yerine tadını çıkarmak. Bu sözler beni derinden etkiledi. Luna'nın tarif ettiği yaşam tarzı çok tanıdıktı. Benim özgürlüğüm bu seçimle başlıyor, dedi kesin bir sesle. Bu sözler sessiz ama keskin bir bıçak gibi Richard'ın göğsüne saplandı. Mantıkla geçiştirilemeyecek bir şey vardı orada. Tecrübe, yaşanmışlık, içten gelen bir isyan. Hanna, ikisinin arasındaki gerilimi yumuşatmak için gülümsedi. Gerçekten Luna'nın düşüncesinde olanlar artıyor. Basit cihazlara geçiş yaparak kendilerini bulma çabası güden müşterilerimiz az değil. Kaç kişi böyle düşünüyor diye sordum. Bu ay satın alan 200 kişiden yaklaşık 80'i Luna'nın yaş grubunda. Hepsi benzer nedenler söylüyor. Richard şaşırmıştı. Bu rakamlar beklediğinden çok yüksekti. Luna satın alma işlemini tamamlayıp cihazı dikkatli bir şekilde çantasına koydu. Eminim bununla yeni hafta sonları geçireceğim, diyerek gülümsedi. Nasıl kullanacaksınız ya diye sordum. Cumartesi akşamı iPhone'umu kapatıp sadece bunu açacağım. Pazar akşamına kadar sadece gerçekten acil aramaları alacağım. Geri kalan zamanı okumaya, yürümeye, düşünmeye ayıracağım. Peki ya arkadaşlarınız? Onlara söyledim. Gerçekten acil bir şey varsa arasınlar. Yoksa pazartesi görüşürüz. Zorlaşmadı mı? İlk hafta zordu ama sonra çok huzurlu, sanki kendime geri döndüm. Luna mağazadan ayrılırken arkasında bıraktığı etki çok güçlüydü. Sırtında kararsızlık değil, kesin kararlılık yazılıydı. Geride kalan ben göğsümde küçük bir kıvılcım hissediyordum. Özgürlük kelimesi zihnimin derinliklerinde yankılanıp duruyordu. Richard ise anlamadığı değerlerle karşılaştığında kalbinde küçük çatlaklar hissediyordu. Hayatını kuşatan kesinlikleri ilk defa sorgulamaya başlamıştı. Çok genç, diye mırıldandı. Yaş aldıkça anlayacak verimlilik önemini. Ama sesi pek inandırıcı değildi. Luna'nın sözleri onda iz bırakmıştı. Berlin elektronik mağazası sadece satış mekanı olmaktan çıkmıştı. Orada yeni değerler etrafında sessiz çatışma ve uyum doğuyordu. Gelecek ile geçmiş, hız ile durgunluk, karmaşıklık ile sadelik arasında bir savaş başlamıştı. Ertesi sabah Berlin'in gökyüzü bulutlarla kaplıydı. Kahvaltı yaparken, akıllı telefonu açıp haber uygulamasına bakarken dikkatimi çeken başlık elimi durdurdu. Panasonic KXTF400 ilk üretim tükendi, acil ek üretim kararı. Makalede daha şaşırtıcı veriler vardı. Alıcıların yaklaşık %42'si 35 yaş altında, özellikle 20-30 yaş arası gençler önemli bir oranı oluşturuyordu. Avrupa genelinde satış rakamları beklentilerin 3 katıydı.
Gençler nostalji için değil bilinçli tercihle seçiyor diye sesimi yükselttim. Makalede teknoloji uzmanlarının yorumları da vardı. MIT'den Profesör Sarah Chen, bu fenomen dijital yorgunluk sendromunu gösteren önemli bir işaret. Yeni nesil teknoloji kullanımında daha seçici olmaya başlıyor. Haberin altındaki yorumlar da ilginçti. Gençler deneyimlerini paylaşıyordu. Ben de aldım, hayatım değişti. Emma 24. Arkadaşlarımla gerçek sohbet ediyorum artık. Marco 29. Sosyal medya bağımlılığımdan kurtuldum. Priya 26. O gün öğleden sonra mağazayı tekrar ziyaret ettim. Önceki günle kıyaslanamayacak kadar kalabalık vardı. Vitrin önünde rezervasyon kuyruğu bile oluşmuştu. Farklı dillerde konuşulan sesler, heyecanla ürünü soran müşteriler görülüyordu. Kuyruktaki beyaz saçlı yaşlı adam iç çekerek benimle konuşmaya başladı. Adı Klaus, 67 yaşında, emekli Alman öğretmendi. En son model iPhone kullanıyorum ama açıkçası yoruldum. Çok fazla özellik var, bir telefon aramak için bile onlarca menüye girmem gerekiyor. Artık yetişemiyorum. Klaus acı bir gülümsemeyle devam etti. Torunum bana WhatsApp, Instagram, TikTok öğretti. Ama ben sadece telefon etmek istiyorum. Bu cihazla sadece tuşa basmam yeterli. Eskisi gibi çalıştırabilirim. Peki torununuzla nasıl iletişim kuracaksınız? O da aynı telefonu almayı düşünüyor. Opa, seninle gerçek konuşmalar yapacağız dedi. Bu sözler çevredeki insanların da kalbine dokunmuş olacak ki başlarını sallıyorlardı. Nesiller arası iletişim sorunu da vardı demek. Teknoloji köprü kurmak yerine bazen hendek açıyordu. Richard da mağazayı ziyaret etmişti. Kalabalığın arkasından manzarayı seyredip ekşi yüz yapıyordu. Geçici trend diye mırıldandı ama sesinde önceki güven hissedilmiyordu. Bu sırada mağazadaki büyük televizyonda canlı haber programı başladı. Ekranda Amerika'dan çarpıcı bir bildiri vardı. Breaking news. Geçen yıl Amerika'da özellikle telefon satışları 2,8 milyon adet ulaştı. Bir önceki yıla göre %23 artış kaydetti. Bu 15 yılın en yüksek rakamı. Bu açıklama mağazayı karıştırdı. Ekranda kapaklı telefon kullanan gençlerin görüntüleri vardı. Bildirimlerin esareti altında olmayan zaman istiyoruz, diyordu 24 yaşındaki Jessica. Konsantre olabileceğimiz ortam yaratmak istiyoruz. Başka bir genç, 27 yaşındaki Mike ekledi. Akıllı telefon kullanıyorum ama işten sonra basit telefona geçiyorum. Mental health için çok önemli. Bu görüntüleri izlerken içimde kesinlik hissettim. Bu sadece nostalji değil, yeni değerlerin ortaya çıkışı. Dijital minimalizm hareketi denilebilirdi. Gençler geleceğin taşıyıcısı oldukları sürece bu akım geçici kalmayacaktı. Richard'ın yüz ifadesinde de değişiklik vardı. Kollarını kavuşturmuş televizyon ekranına bakarak kaşlarını çatmıştı. 2,8 milyon adet. Bu rakam şimdiye kadarki mantığını sarsmaya yeterliydi. Verimliliği ve gelişim tek doğru yol olduğuna şüphe etmediği kalbinde küçük soru işaretleri belirmeye başlamıştı. Belki de ben yanılıyorum diye kısık sesle mırıldandı. Richard'ın profiline bakarak yumuşakça seslendim. Çağ dışı sanılan şey böyle seçiliyor. Bu belki yeni ilerleme şekli. Richard sessizce bana baktı. İlk defa karşılaştığı bir durumdu bu. Tüm kariyer hayatının temeli sarsılıyordu. Belki dedi zorlukla. Belki bazı şeyleri gözden kaçırmışım. Bu itiraf onun için çok zordu. Global danışman olarak hep doğruyu kendinin bildiğine inanmıştı. Hanna da bu sırada yanımıza geldi. Bugün çok özel bir telefon aldık. Tokyo'dan Panasonic mühendisleri arıyor. Avrupa'daki reaksiyonu öğrenmek istiyorlar. Ne söylüyorsunuz onlara? Gerçeği, insanların sadece nostalji değil bilinçli tercih yaptığını, yeni bir yaşam tarzı aradığını. Berlin elektronik mağazasındaki bu kargaşa sadece ürün popülerliğini aşıp toplumsal değerlerin değişmeye başladığını müjdeliyordu. Verimlilik ve gelişim çağından insansal değerleri ve özgürlüğü kazanma çağına, bu dönüşüm anına tanık olduğumuzu hissediyordum ve Richard de artık direnmiyordu bu değişime. Bir hafta sonra beklenmedik gelişmeler yaşandı. Bir YouTube videosuna rastladım ve bu video her şeyi değiştirdi. Ekranda teknoloji yorumcusu John Martinez vardı, 35 yaşında, sakin anlatımıyla tanınan popüler tech reviewer, 4,2 milyon abonesi vardı, elinde KXTF400 tutuyordu. Guys, bugün çok özel bir cihaz inceliyorum diyerek başladı. Bu sadece telefon değil, aslında bir manifesto. John kameraya doğru işlemi gösterdi. Yazı girişinin akıcılığı, ekrandaki büyük fontlar, hafiflik, tek elle kullanırken yorulmadığını vurguladı. İlk dokunduğumda şaşırdığım şey tuş boyutu ve basma hissi.
Parmak uçları doğal olarak alışıyor. Bu bir nostalji projesi değil guys. This is deliberately designed simplicity. Sonra John cihazın arkasını kameraya gösterdi. Bekleme pili 100 saat yani 4 günden fazla tutuyor. Konuşma ise yaklaşık 20 saat. iPhone 15 Pro Max ile karşılaştırın. Maksimum 29 saat. Ama bu pure talking time guys. Yorumcu yorumlarında hızla reaction'lar geliyordu. Nostaljik ama modern, baba mı alacağım? Ben de istiyorum artık. Dijital detox için perfect. Çok clever tasarım. John sonra ciddi ifadeyle devam etti. But here's the real story guys. Bu cihaz Avrupa'da fenomenon haline geldi. 2 haftada 3 kez sold out. Ve işin ilginç yanı, alıcıların %45'i Gen Z ve Millennial. Video dramatik bir müzikle kesildikten sonra John kameraya yakın çekerek konuştu. I think we're witnessing a revolution, guys. Not technological, but psychological. Daha sonra video farklı ülkelerden kullanıcı testimonialları gösterdi. İspanya'dan Maria, iPhone'um var ama hafta sonları bunu kullanıyorum. Çok huzurlu. İtalya'dan Giuseppe, konsantrasyon problemim vardı. Bu telefon çözdü. Joe'nun videosu o akşam viral oldu. 24 saat içinde 3,2 milyon view aldı. Tüm tek blogları konuyu kaplamaya başladı. Ertesi gün mağazaya gittiğimde kaos vardı, kuyruk sokağa taşmıştı. Yerel medyada gelmiş röportajlar yapıyordu. Ich möchte auch digital detox diyordu genç bir Alman kız. Ben de dijital detox istiyorum. Richard da oradaydı ama bu kez çok farklı bir tavırla, kalabalığı ilgiyle izliyordu. Never seen anything like this, dedi bana. Teknoloji pazarında reverse trend ilk defa görüyorum. Hanna koştura koştura geldi. Guys büyük problem var. Ne oldu? Tokyo'dan telefon geldi. Panasonic global üretimi artırmaya karar verdi. Ama şu anda tüm dünyadan sipariş yağıyor. 6 ay bekleme listesi var. Bu haber Richard'ı şok etti. 6 ay wait list for a basic phone. It gets worse, dedi Hannah. Amazon'da resellerlar 600 euroya satıyor. 250 euroluk telefon. Richard matematik yapmaya başladı. 600 euro, that's iPhone territory pricing. Exactly, insanlar bu kadar ödemeye razı. Bu gelişmeler benim de kafamı karıştırmıştı. Sadece telefon satışı değildi bu. Sosyal hareket haline gelmişti. O sırada mağaza müdürü mikrofon alıp duyuru yaptı. Sehr geehrte Kunden, KXTF400 stokları tükenmiştir. Yeni sipariş için 4-6 hafta bekleyiniz. Kalabalık homurdanmaya başladı. Bazıları aber ich brauche es jetzt ama şimdi ihtiyacım var diye bağırıyordu. Richard bu reaksiyonu izleyerek başını salladı. This is unprecedented. Teknoloji sektöründe böyle şey görmemiştim. Ne demek istiyorsun? Usually people wait for new iPhones, Samsung's latest technology. Şimdi basic technology için kuyruk var. Bu durum bizi düşündürüyordu. İnsanlar neyi arıyordu gerçekten? O akşam John Martinez'in ikinci videosu çıktı. Bu kez daha analytical yaklaşım vardı. Guys, deeper dive yapıyorum bugün. Bu fenomenon sadece Avrupa değil, Amerika, Japonya, Güney Kore'de de benzer trendler var. Ekranda istatistikler gösterdi. Global Smartphone Addiction Surveys %78'i günde 4 plus saat ekranda geçiriyor. %65'i anxiety hissediyor fon olmayınca. %89'u bedde fon kullanıyor. But here's the thing guys. Gen Z %70 phone controlling my life diyor. Paradox var, technology native generation teknolojiden escape etmek istiyor. John'un analizi çok derinlikliydi. Bu sadece product success değil, generational shift'ti. Video sonunda sordu. So guys, question is, are we ready to admit that maybe, just maybe, we've gone too far with smartphone addiction? Comment section exploded. 100% true. Deleting apps are near. Ordered KXTF400 from Germany. Digital minimalism is the future. Steve Jobs would be proud. Finally, someone said it. Richard videoyu izledikten sonra uzun süre sessiz kaldı. Sonra bana döndü. Kai, I think I need to apologize. Neden? I was wrong. This isn't regression. This is conscious evolution. Bu itiraf Richard için çok zordu ama krizin getirdiği berraklık onu değiştirmişti. Ertesi hafta hem ben hem Richard KXTF400 satın almaya karar verdik. Waiting liste girdik ve 3 hafta sonra cihazlarımızı teslim aldık. İkimiz de bir haftalığına bu cihazla yaşamayı deneyeceğimize söz verdik ve günlük hayatımıza küçük bir deney taşıdık. Richard'ın deneyimi tahmin ettiğimden çok daha dramatik oldu. İlk 3 gün tam bir çile çekti.
"It's like withdrawal," dedi bana. "Sürekli phantom vibration hissediyorum. Fon olmadığını biliyorum ama check etmek istiyorum." AI bildirimleri de, sosyal medya güncellemeleri de gelmiyordu. Cebindeki cihaz sessizce duruyordu. O da defalarca çıkarıp kontrol ediyor, endişeleniyordu. E-mailler birikiyordu. LinkedIn notifications, missing opportunities olabilir. Bu kadar kullanışsızlıkla iş nasıl yürür diye sinirleniyordu bile. Ama dördüncü gün sabahı çarpıcı değişim geldi. Alarmla uyanan Richard bilinçsizce pencereyi açıp derin nefes aldı. İlk defa smartphone check etmeden güne başlamıştı. Berlin'in sabah havası bu kadar temiz miydi diye mırıldandı. 15 yıldır yaşadığı halde böyle fark etmesi ilkti. It's like I can actually breathe dedi bana o gün. İşte de beklenmedik pozitif etkiler oldu. Sürekli bildirimlerle bölünmediği için meeting preparation'a ve report writing'e çok daha konsantre olabiliyordu. Weird thing is, dedi Richard, beşinci gün, I'm actually getting more work done. Less distraction, more focus. Bu realization onu şok etmişti. Multitasking'in efficiency artırdığına inanıyordu yıllardır. Efektif olmakla efficient olmak farklıymış diye itiraf etti. Görevleri hızla bitirmektense bir işe deep focus yapmak daha çok sonuç veriyor. Richard'ın transformation'ı çok çarpıcıydı. Seventh Day'de I don't want to go back dedi. Benim deneyimim daha gradual oldu ama o kadar da etkileyiciydi. İlk gün hafif boşluk hissettim. Subway'de, coffee break'te ne yapacağımı bilmiyordum. Instagram scroll etme, news reading gibi otomatik aktiviteler yoktu. İkinci gün walking yapmaya başladım. Fonda podcast dinlemek yerine çevreyi observe etmeye odaklandım. Berlin's architecture, people's faces, street sounds. It's like rediscovering the world diye düşündüm. Weekend conscious olarak smartphone'u bırakıp sadece KXTF400 ile geçirdim. İlk başta hand idle hissettim ama sonrasında reading time ve outdoor activities arttı. And dramatic change social interactions da oldu. Arkadaşlarla buluştuğumda phone screen'e check etmeden heart-to-heart conversation yapabiliyordum. Sahip olmama özgürlüğü kavramı göğsüme yerleşti. Week sonunda ikimiz tekrar kafede buluştuk, experience'ı paylaştık. Initially it was hell, dedi Richard gülerek. Ama şimdi this quiet contentment çok rahat edici. Ben de deep understanding ile başımı sallayarak actually needed things çok az diye cevapladım. Biliyor musun Kay, Year in Years Management Consulting'de öğrendiğim en önemli lesson bu olabilir. Neymiş? Sometimes progress means going backwards. Ya da daha doğrusu determining what's truly progressive. Bu simple device'ın getirdiği change convenience kaybetmek değil, authentic richness'ı regain etmekti. Small choice'ın work ve lifestyle üzerinde huge impact'i olduğunu ikimiz de first hand experience etmiştik. O sırada Hannah da join etti conversation'a, artık üçümüz de regular friendship kurmuştuk. Guys, amazing news, dedi excited bir şekilde. Neymiş? Panasonic Europe'dan call geldi. KXTF400'ün success'i based on completely new product line develop edeceklermiş. Ne gibi? Digital Wellness Series, Basic Laptop, Basic Smartwatch, Minimal Tablet, Whole Ecosystem. Richard'ın gözleri parladı. That's actually genius business strategy. And get this, Daddy Hannah. Major tech companies day similar products planning appear. Apple, Samsung, Google. Seriously, market research show ediyor ki digital minimalism trend değil, permanent shift. Companies adapt etmek zorunda. Bu news beni çok excited etti. Maybe it wasn't just individual choice, systemic change'di. Mais il y a un problème. Dedi suddenly, Hannah ama bir problem var. Fransızca karışımı. Neymiş? Competition artınca original message lost olabilir. Marketing gimmick haline gelebilir. Richard thoughtful expressionla nodded. Valid concern, but if people are conscious about choices, they can differentiate. Hopefully datum, important thing awareness artması, people fark etmesi addiction'ı. That evening üçümüz birlikte dinner yedik. Masada hiçbirimizin telefonu yoktu. Sadece conversation, laughter, listening vardı. Bu çok huzurlu dedi Hannah. Ne zaman böyle phone free dining etmiştim acaba? Ben de hatırlamıyorum dedim. Sürekli bir şeyler kontrol etme urgency'si vardı. Richard reflective bakıyordu. You know what, 3 months ago bu tablo'da olsaydım continuously phone check eder, business emails kontrol eder, anxious olurdum. Şimdi, şimdi here being size'ınla conversing çok daha valuable geliyor. Bu words hepimizi deeply affected etti. Teknoloji bizi maybe disconnected yapmıştı ama realizing ve changing the possible'dı. What's next diye sordu Hannah.
I think that Richard slowly we keep using these devices and maybe help others discover bu freedom'ı. Ben de agreed ettim. Maybe start blog or vlog. Document the journey. Digital minimalism advocacy, Daddy Hannah excited. Exactly. Show people the alternative ways of living possible. O gece eve dönerken reflect ettim experience'ı. Simple phone sadece device değil, gateway to different lifestyle'dı. Maybe real progress wasn't about acquiring more, but about choosing consciously what truly matters. Bir ay sonra beklenmedik bir gelişme yaşandı. Berlin'de büyük teknoloji konferansı vardı. TechCrunch Disrupt Europe ve şaşırtıcı bir şekilde KXTF400 fenomenonu ana temalardan biri haline gelmişti. Konferansa hem ben hem Richard davet aldık. Beni Digital Design Philosophy panelinde konuşmacı olarak Richard'ı Future of Human Technology Interaction workshop'unda moderatör olarak çağırmışlardı. Conference Center dolup taşıyordu. Tech Giants'tan startuplara kadar herkes vardı. Ama bu yıl atmosfer çok farklıydı. Usual, more faster, smarter mantrası yerine conscious, sustainable, human-centered keywords dominante ediyordu. Panelime çıktığımda audience unexpected olarak çok engaged'ti. Presentation'ımda KXTF400 experience'ımı share ettim. Design isn't about adding features datum, it's about understanding human needs. Sometimes the most advanced solution is the simplest one. Audience'dan questions gelmeye başladı. But how do you convince clients they always want more features? Valid concern, dedim. But I started asking different questions. Instead of what can we add, I ask what can we remove? What's truly essential? Başka bir participant sordu, isn't this regression going backwards technologically? That's the wrong framework, Sevaplatum. Evolution isn't always about complexity. Sometimes it's about optimization. Nature teaches us this. Elegant solutions are often simple. Bu perspective shift çok resonated etti audience ile. Panelden sonra çok sayıda person bana approach etti. Startup founders, established companies, independent designers. Hepsi similar philosophies implement etmek istiyordu. Can you consult our product development diye sordu bir Swedish startup CEO'su. We want to create minimalist approach to social media, dedi başka bir entrepreneur. Richard'ın workshop'u da incredibly successful oldu. Business leaders teknoloji addiction'ı, workplace'te nasıl handle edeceklerini öğrenmeye çalışıyordu. Companies fark ediyor ki, dedi Richard bana workshop sonrası, employee well-being productivity'yi directly affect ediyor. Constant notification stres yaratıyor, creativity kill ediyor. Ne gibi solutions öneriyorsun? Phone-free meeting hours, focus work time, digital sabbaticals, ve most importantly, leadership modeling, bu behaviors. Conference'ın en surprising moment'i main stage presentation'dı. Apple'dan, Senior VP Microsoft'tan, Chief Technology Officer Google'dan, Design Director, hepsi stage'de Responsible Technology Development konusunda konuştu. Apple VPC, we're introducing focus modes not to increase engagement, but to decrease addiction. Sometimes the most innovative thing is helping people use our products less. Microsoft CTO, our next Office suite will have built-in wellness features, reminders to take breaks, meeting-free time blocks, offline work encouragement. Google Design Director, Material Design 4.0 will prioritize calm interfaces over attention-grabbing ones. We're optimizing for user well-being, not screen time. Bu statements conference'da huge applause aldı. Industry leaders publicly admitting etti ki previous approach sustainable değildi. Evening networking event'te Hannah da join etti bize. Artık o da conscious retail consultant olarak work yapıyordu mağazalar help ederek customer'ların right choices yapmasını sağlıyordu. Incredible shift ready. 6 months ago kimse bu konsepti understand etmiyordu. Şimdi every major company exploring bu direction'ı. Network event'te çok interesting people meet ettik. Bir Japanese minimalist designer, Swedish sustainable tech researcher, California'dan digital wellness advocate. Global movement halen geliyor, dedi Richard amazed. And the beautiful part, dedim, it's not top down, grassroots movement, people deciding for themselves. Bu sırada unexpected bir encounter yaşadık. Luna, o Young French Philosophy Student Conference'da vardı, Sorbonne'dan delegation'la gelmişti. Mon Dieu, dedi bizi görünce. The gentleman from the electronics store, Luna, what are you doing here?
I'm presenting my thesis research, Digital Minimalism as Philosophical Resistance. Your KXTF400 story inspired my academic work. Richard impressed olmuştu. You turned personal experience into academic research. Exactamente, I interviewed 200 young people across Europe. Fascinating findings. Ne gibi? Yeah, digital minimalism isn't just about phones. It's about agency, taking control of your attention, your time, your life choices. Modern form of existential freedom. Luna'nın research profound insights içeriyordu. Genç generation technological tools redefine ediyordu, power dynamics changing ediyordu. Technology companies want our attention because attention equals money, Daddy Luna. But when we choose simple devices, we reclaim our autonomy. Bu philosophical perspective conversation'ı deeper level'a götürdü. In my research, Devam Eti Luna, participants reported increased creativity, better relationships, improved mental health after switching to minimal technology. Quantifiable results var mı diye sordu Richard Consultant Mindset'iyle. We, sleep quality, %34 improvement, social interaction satisfaction, %67 increased work productivity, %28 enhancement. Bu statistical evidence even more compelling yapıyordu argümanı. Conference final day'de spontaneous bir event organize ettik. Digital minimalism meetup, anyone interested welcome, 50 people expected ettik, 300 plus geldi. People shared stories, strategies, challenges. Entrepreneurs, pitching yaptı, minimal tech products, researchers, findings, present etti, advocates, community building, discuss etti. This energy is incredible, dedi bir participant. Like a movement being born. Richard closing remarks to emotional oldu. 6 months ago, I thought progress meant more features, faster processing, constant connectivity. Now, I understand true progress means intentional choice, human well-being, sustainable technology use. And most importantly, Hannah added him, it means putting humans at the center, not technology. Konferans end ettikten sonra üçümüz ben Richard Hannah reflective mood'daydık. Ne kadar değişti everything in dedi Hannah. From selling phones mağazada to advocating conscious consumption. I went from pushing efficiency to promoting intentionality, dedi Richard. Ve ben de adding features'dan removing complexity'ye geçtim, dedim. But you know what's beautiful, dedi Richard. We didn't abandon technology. We just redefined our relationship aisle. O evening Berlin'de güzel bir restoranda celebration dinner yaptık. Tabii ki phones table'da yoktu. Just conversation, good food, genuine human connection. What's next diye sordu Hannah. I think can we keep growing this movement, help more people discover freedom through conscious choices. Maybe start nonprofit organizations, suggested Richard. Yeah, yada collaborative platform, dedim, where people can share experiences, find community, learn strategies. Digital Minimalism Network. Daddy Hannah excited. Exactly. Global community of people choosing intentional technology use. That night, dream etten future a world where technology serves humanity, not controls it. Where companies compete on well-being metrics, not addiction rates. Where people choose tools based on values, not marketing. Maybe utopian dreamdi. Ama sometimes change unrealistic dreams'le başlar. 6 ay sonra hayatımız tamamen transform olmuştu. Digital Minimalism Network kurmuştuk ve Berlin'de small office space rent etmiştik. Richard Consulting firmını restructure ederek Conscious Technology Advisory haline getirmişti. Ben freelance design work'ümü human-centered simplicity specialization ile growth ettirmiştim. Hannah Retail Consulting business'ını expand ederek European markets'a service veriyordu. Ama real change individual success'tan bigger'dı, movement genuinely global scale'e ulaşmıştı. Morning rutinim completely different'tı artık. 700 a.m. alarmla wake up ama immediately phone check etmek yerine 10 minutes meditation yapıyordum. Window açıp fresh air breathing, then simple breakfast hazırlama. KXTF400's only necessary calls için açıyordum. Workday'imde fundamentally changed olmuştu. Deep work blocks, meeting free hours, intentional email checking. Productivity paradoxically much higher'dı. Richard'la weekly coffee meetings'imiz continuing ediyordu. Bu particular morning'de exciting news share etti.
I remember o Swedish startup conference'da meet ettiğimiz, evet social media minimalism yapan company, they launched beta version, Slow Social adında platform. No infinite scroll, no notifications, weekly posting limits. Interesting concept. How's reception? Beta users dan incredible feedback. People reporting reduced anxiety, improved relationships, more meaningful interactions. Bu innovations type'ı everywhere emerging ediyordu. Traditional tech companies de adapting ediyordu. Apple'ın latest iOS update'ini gördün mü diye sordum. No ne var? Screen time controls much more granular oldu. App-specific time limits, notification batching, focus modes greatly expanded. Steve Jobs'ın original vision'a returning gibi. Richard nodded thoughtfully. Market demand driving boo changes, companies finally listening. O sırada Hannah excitement ile ofise girdi. Guys, major announcement. Neymiş? European Union considering Digital Well-Being Directive. Technology companies'i require edecek well-being features implement etmeyi. Serious government level regulation. Absolutely, public health crisis kabul ediliyor, digital addiction. Prevention measures mandatory olabilir. Bu development industry-wide transformation signal ediyordu. What kind measures diye sordu Richard. Default settingler minimal notification'da olmalı. Users actively opt-in etmeli aggressive engagement features'a. Children's devices için strict protection. Digital literacy education mandatory curriculum'da. Policy level'da attention remarkable'dı. Lunchtime'da interesting visitor geldi ofise. Luna artık graduated olan ve Digital Philosophy Research Institute kurmuş olan Luna. Bonjour mes amis, dedi cheerfully. Luna nasıl gidiyor institute work? Fantastic. We're collaborating with universities across Europe. Empirical research, digital minimalism affects usering. Ne gibi findings? Longitudinal study 1,000 participants, mania male technology users show significantly better mental health markers, stronger social relationships, higher life satisfaction scores. Richard intrigued olmuştu. Control groups var mı? Oui. Comparison il heavy technology users. Difference dramatic. Percent 40 less anxiety. Percent 60 better sleep quality. Percent 35 improved focus capabilities. Publishing there the boo results. Nature Journal of Happiness studies technology and society. Academic mainstream accepting Arctic. Bu scientific validation movement a huge credibility veriyordu. But Daddy Luna, most interesting finding psychological nasıl yani? Minimal technology users developed what we call intentional agency, deliberate choice-making capability in all life areas, not just technology. Spillover effect gibi bir şey? Exactamente. When people control technology relationship, it empowers them control other aspects, career choices, relationships, consumption habits, lifestyle decisions. Bu finding profound implications'tı. Digital minimalism gateway'di, broader life transformation'a. Afternoon'da surprise video call aldık. John Martinez, o viral YouTube tech reviewer. Hey guys, hope you don't mind unexpected call. John, of course not. What's up? I wanted to update you on something incredible. Remember my KXTF400 videos? Tabi, they were game changers. Well, they inspired me start Conscious Tech channel, focus entirely mindful technology use. How's response? Beyond expectations, 2.8 million subscribers şimdi. Top tech companies reaching out collaboration için. Richard impressed. That's massive influence. But here's the crazy part, devam etti John. Traditional tech reviewers starting integrate wellness considerations reviews Lara, industry standard changing. Nasıl yani? Before reviews, only technical specs covered, speed features capabilities. Now reviewers ask, does this improve your life? Does it respect your attention? Is it sustainable to use? Bu perspective shift media level'da happening'ti. And added John, companies responding. Samsung'un latest Galaxy phone built-in digital wellness coach var. Google'ın Pixel'de mindful mode default setting. Market pressure working? Daddy Richard satisfied. Evening this special celebration organize ettik. 1 year anniversary KXTF400 first encounter'ımızın Hanna'nın mağazasında small gathering. Attendees diverse de Luna ve academic colleagues John video call üzerinden local digital minimalism,
network members, mağaza customers who adopted minimal technology, even some Panasonic representatives Tokyo'dan. Mağaza manager opening remarks yaptı. This little phone created ripple effect nobody expected. Single device challenged entire industry assumptions. Panasonic representative Takeshi-san video message gönderdi. KXTF400 success taught us valuable lesson innovation isn't always about adding. Sometimes it's about removing everything unnecessary, leaving only what serves human flourishing. We're developing new product line Essential Tech Series, bu philosophy'ye based devam etti. Minimal laptop, basic smartwatch, simple tablet. Each designed well-being prioritize etmek için. Bu announcements enthusiastic applause aldı. Richard speechinde emotional oldu. Year ago, I believed progress meant maximum features, constant connectivity, efficiency, optimization. This journey taught me real progress means conscious choice, human dignity, technology serving people. Most importantly, added him, we proved individual choices, collective change create a debelier. When enough people choose, different market responds, industry adapts, culture shifts. Hannah closing remarks the future vision shared, imagine world where technology enhances life without controlling it, where companies compete user well-being üzerinde not addiction metrics, where digital tools help us connect with each other but ourselves, not disconnect. That world, Daddy Luna, is not utopia. It's achievable future if we continue making conscious choices. Evening celebration'dan sonra quiet walk yaptık Berlin streets'te. City lights beautiful'dı ama overwhelming değil. Peaceful night'tı. You know what's remarkable, Daddy Richard reflection'da? What? We started skeptics technology'ye karşı, but we didn't become anti-technology. We became pro-human. Exactly, dedim. Technology itself is an enemy, unconscious use enemy. And added, Hannah, when people wake up, change happens faster than anyone expects. Night before sleeping, KXTF400'ümü bedside table'da placed. Simple device but catalyst olmuştu life transformation'ımın. Tomorrow would bring new challenges, new opportunities, spread message. But tonight satisfaction vardı, meaningful progress'tan. Change possible'dı. Individual level'da, community level'da, society level'da. Required only conscious choice ve courage act differently. Small phone big revolution. Sometimes simplest solutions most powerful ones'tı. Bir yıl sonra yaz tekrar gelmiş Berlin cıvıl cıvıldı. Aynı elektronik mağazasında ama çok farklı bir manzara vardı. Vitrinler dramatically changed olmuştu. KXTF400 artık tek başına değil entire conscious technology section'ın centerpiece'iydi. Different brands'tan minimal phones, basic smartwatches, simple tablets, distraction-free laptops, whole ecosystem developed olmuştu. Digital wellness certified labels, products da prominently displayed DE, screen time optimized, attention respectful design, well-being first gibi slogans marketing mainstream'ine girmişti. Masite plus kısa ama bundan daha fazlasıydı. Entire mağaza layout reconceptualized olmuştu. Experience zones created edilmişti, where customers could actually test products peaceful environment'ta. Meditation corner, reading nook, phone free consultation areas. Ben hala same job'da working'dim ama artık Conscious Design Director title'ım vardı. Portfolyom completely evolved etmişti. Major brands beni hire ediyordu simplification projects için, unnecessary features removal, user well-being prioritization. Richard'ın transformation even more dramatic'ti. Conscious Technology Advisory, şimdi 15 person consultancy'di, global clients ile working. Fortune 500 companies'dan startup'lara kadar everyone wanted learn how implement human-centered technology strategies. Hannah büyük promotion almıştı. Regional manager olmuştu Mindful Retail Initiative için. Görevi European mağaza chains'e help etmek, customer well-being prioritize eden, retail experience create etmeleri. O Summer Day'de üçümüz traditional meetup'ımız için mağazada buluştuk. Artık nostalgic ritüel haline gelmişti. Şu vitrine bakın, dedi Hannah proudly.
Year ago single tuşlu telefon vardı. Şimdi 50 plus mindful technology option var. Demand grow etti o kadar mı diye sordum. Not only grew, but diversified. Yaşlılar için large button models, students için focus enhanced devices, professionals için meeting optimized phones, families için screen time controlled tablets. Richard gülümseyerek added, market segmentation based on well-being needs. Never imagined bu type of categorization. And devam etti Hannah, profit margins actually better traditional electronics than people willing pay premium for conscious technology. Bu economic validation importanttı. Proved etti ki ethical approach commercially viable'dı. O sırada familiar scene gördük vitrin önünde. Genç bir woman yaşlı mene telefon options explain ediyordu. Opa, this very simple. Just press button talk. No other complications. Aber Enkelin, what about WhatsApp internet? Amatorinum. Opa, you mainly call family. This perfect for you. And look, I'll get same model. Easy connection between us. Grandfather convinced görünüyordu. Gut, but you also get same. Granddaughter smiled. Ya Opa. Weekend phone for me. Work week normal phone, but family time with this. Bu dialogue witness etmek heartwarmingdi. Technology generational bridges building ediyordu. And you know what? Devam etti, granddaughter. My friend's also switching weekend phones. We call it Slow Sunday. Entire day minimal technology. Bu conversation overheard ederken realized ettik ki movement individual choice'tan social norma transform olmuştu. Mağazadan çıktığımızda year ago'ki first encounter'ımızı remember ettim. Richard'ın anachronism commenti, benim curiosity'm, Hanna'nın patient explanation'ı, Luna'nın freedom search'ü. Biliyorsunuz işte dedim, o first day kim predict edebilirdi böyle story development'ını? Richard başını salladı. Absolutely couldn't foresee. All my beliefs about progress, efficiency, technology adoption completely upended. Most beautiful part, Daddy Hannah, is how organic change happened. No massive marketing campaigns, no government mandates, just people choosing differently. Bu sırada unexpected encounter yaşadık. Street'te walking olan young couple'ı recognize ettik, both using basic phones, deep conversation'da engaged. Entschuldigung, Daddy woman, Baz approach ederek, aren't you the people from Digital Minimalism Network? Evet, that's us. We want to thank you. Your philosophy changed our relationship completely. How so, the assorted Richard curiously. We were always on phones, even during dates. No real communication. After discovering minimal technology approach, we designated phone-free times. Now, we actually talk, listen, connect. Partner added, first time in years we feel like we're really knowing each other. Bu type of feedback regularly receive ediyorduk, but never got old. Every story reminded us why bu work meaningful'dı. Actually, Daddy woman, we're engaged now. Proposal happened during phone-free hiking trip. No distractions, just present moment. Congratulations, Dedic enthusiastically. V added, partner, wedding will be unplugged ceremony. Guests asked leave phones outside, be fully present for celebration. Bu trend increasingly popular oluyordu. Unplugged weddings, phone-free restaurants, digital detox vacations. Afternoon'da ofiste team meeting yaptık. Digital Minimalism Network significantly grown olmuştu. 12 full-time employees, 30 plus volunteers presence in 25 plus countries. Quarterly report announced Richard, website traffic, 400% increase workshop attendance, 600% growth corporate consulting requests, 800% surge. Social media engagement diye sordu ironically Hannah. Deliberately minimal kalkısro güldüm. We practice what we preach, quality content, thoughtful posts, no algorithm gaming. Community feedback, how asked team member Sarah. Overwhelmingly positive. People reporting life improvements, better sleep, stronger relationships, increased creativity, reduced anxiety. Most interesting development, Edit Luna Arctic part-time team member the academic institutions integrating digital minimalism curriculum. Which universities? MIT started Conscious Technology Design course. Stanford launched Digital Wellbeing Research Center. Oxford offering Philosophy of Technological Choice program. Bu academic legitimacy, huge validation'dı. Also, devam etti, Luna, publishing my book next month,
Digital Resistance Philosophy of Technological Freedom. Publishers very interested. That's fantastic. Meeting after the individual reflection time aldık. Prosesi review etmek için personal transformation'ımızı. Ben kendi journey'im remember ettim technology obsessed designer'dan human-centered advocate'a transformation. Portfoliom completely shifted. Instead of adding features, removing complexity. Instead of engaging users, longer helping them use technology intentionally. Richard'ın change even more dramatic. The ultra-efficient business consultant'tan well-being focused advisor'a. Client recommendations fundamental shift from maximizing productivity to optimizing human flourishing. Hannah traditional retail'dan conscious commerce'a journey yapmıştı. Customer satisfaction metrics changed. Sales volume'dan customer life improvement'a. You know, Daddy Richard, reflectively, we didn't fight technology, we evolved relationship with it. Exactly, Dedem. Technology itself neutral, human consciousness determines impact. Evening the special celebration organized at Dick. 1 year of conscious choice theme ile community gathering. Expected 100 people, 350 plus attended. Venue local community center, the deliberately low-tech setup. No fancy screens, no digital presentations, just human voices, acoustic music, personal stories. Opening remarks to Luna philosophical perspective shared, digital minimalism isn't regression, it's conscious evolution, choosing tools that serve our humanity rather than exploit it. Various speakers shared experiences. Teacher, students more focused creative since implementing phone-free classroom. Parent, family dinners actually conversations now, not silent scrolling. Entrepreneur, built successful business using minimal technology. Productivity through intentionality, not distraction. Artist creativity exploded after reducing digital noise. Mind space cleared inspiration flowing. Most moving testimony bir elderly woman'dan geldi, connected with grandson through simple phone. We talk hours now, real conversations. Technology brought us together, not apart. Evening in highlight surprise announcement. The major tech company named confidential for now partnership offer etmişti. Digital Minimalism Network'e. They want co-developed well-being OS, announced Richard. Operating system designed, prioritize user mental health over engagement metrics. Revolutionary approach added him. Instead of maximizing screen time, OS would optimize life satisfaction. Bu collaboration potential industry game changer. The features would include intelligent notification, batching focus mode, defaults usage pattern insights for self-awareness, even suggestions for offline activities based on user interests. Audience excited reaction verdi. Major corporation acknowledging that current approach unsustainable. The implementation timeline. Beta testing next year, public release following year. Will ensure authentic representation community values in. This proves that Hannah closing remarks that change possible when enough people demand it. Companies follow customer values ultimately. Eventten sonra core team dinner yaptık nearby restoranda. Naturally, phones table'da yoktu. What's next phase diye sordu Sarah. I think Dedim thoughtfully focus shifts from awareness to implementation. People understand problem now, need practical solutions. Education expansion, suggested Luna. University programs, corporate training, community workshops. Policy advocacy, added Richard. Work with governments developing digital wellness legislation. Technology development, concluded Hannah. Partner with companies creating genuinely helpful tools. But, emphasized Richard, never lose sight original mission human flourishing through conscious choice. Walk home the under Berlin stars reflected entire journey. Simple phone curiosity'den global movement'a, individual frustration'dan collective action'a, teknoloji criticism'den conscious innovation'a. Cebimde hala KXTF400 vardı. Faithful companion 2 years boyunca. Reminded me daily that choice possible, alternative existence technology serving humanity instead of dominating it. Tomorrow would bring new challenges, scaling movement without losing authenticity, working with corporations without compromising values, reaching broader audience while maintaining depth.
But tonight, deep satisfaction vardı meaningful progress'tan. Proved etmiştik ki individual choice collective change create edebilir. Small decisions ripple effect yaratabilir. Single person's courage inspire thousands. Most importantly demonstrated etmiştik ki technology determinism mighty. Humans control relationship with tools. Consciousness shapes impact. KXTF400 symbol the bigger truth and simplicity power, intentionality strength, the human agency possibility'si. Revolution quietly başlamıştı, not with protests or politics, but with personal choice. People deciding different companies, responding culture shifting. Future bright görünüyordu, not because technology perfect olacaktı, but because humans aware olmuştu. Conscious relationship possible'dı teknolojiyle. 2 yıl sonra everything transformed olmuştu ama paradoxically everything same'di also. KXTF400 artık just phone değil symbol haline gelmişti. Icon of conscious choice representation of human agency over technology. Berlin'deki o orijinal mağaza şimdi Conscious Technology Museum'un first exhibit space'iydi. Original KXTF400 display case'te preserved plaque ile Device That Started Digital Consciousness Revolution 2020. Thousands of visitors weekly geliyordu pilgrimage yapar gibi. Families, students, business leaders, researchers, everyone wanting to understand how single product cultural paradigm shift trigger etmişti. It's remarkable that a museum curator busy tour during. People don't come see technology, they come understand choice power'ını. Museum interactive exhibits vardı, Design Your Digital Day, Technology Relationship Assessment, Mindful Usage Simulator. But centerpiece always remained simple glass case il original KXTF400. Children especially fascinated, devam eti curator. Born into smartphone era, they can't imagine choosing simplicity, yet intuitively understand appeal. Ben artık different world'da living'dim. Conscious Design Institute kurmuş, global standards develop ediyordum, human-centered technology için. Portfolyom include ediyordu collaboration major brands ile, Apple'dan Samsung'a, Google'dan Microsoft'a. But real satisfaction came from impact measurement. Studies showing digital minimalism adoption correlated directly with improved mental health indicators across populations. WHO World Health Organization officially recognizing digital wellness as public health priority. Richard'ın trajectory even more unexpected olmuştu. Technology Humanism Movement kurmuş, philosophical foundation providing ediyordu industry transformation'a, TED Talks university lectures, government advisory positions, voice of conscious technology adoption. Most ironic part, dedi bana, recent coffee meeting'de I became anti-technology reputation aldım, but I am more pro-technology than ever, just technology that serves humanity. How so? When technology amplifies human capabilities without replacing human experiences, that's progress. When it connects us meaningfully rather than superficially, that's innovation. Bu distinction increasingly important olmuştu public discourse'da. Hannah, global leadership position almıştı Mindful Commerce Foundation'da. Retail industry completely transform ediyordu her guidance altında. Stores becoming experience centers, salespeople becoming wellness advisors, products evaluated not just functionality, but life impact. Funny thing, Daddy recent team meeting the sales actually increased when we started focusing well-being over volume. People buy less but choose better, creating higher satisfaction and loyalty. Economic model proving sustainable'dı. But most significant development Luna'nın work'üydü. Digital Philosophy Institute, şimdi Global Research Network'tü, partnership with universities worldwide. Her book bestseller olmuştu, translated 25 plus languages'a. Academic community fully embraced digital minimalism as legitimate field, dead die proud announcement'da. Philosophy departments offering degrees, technology, ethics, and human flourishing'da. What's current research focus diye sordum. Generational impact studies, children raised with minimal technology showing enhanced creativity, better social skills, improved attention spans. Longitudinal data.
5-year study starting show remarkable patterns. Kids with limited screen time outperforming peers, academic, social, emotional development. Bu findings revolutionary implications yaratıyordu education policy için. Individual level'da personal transformation continued. My daily routine stabilized around intentional choices. Morning meditation, phone-free work blocks, evening technology curfew. Not rigid rules, but flowing practices supporting well-being. Relationships dramatically improved, friends, family, romantic connections, all benefited from present attention, undivided focus, genuine listening. Technology background the stayed support olarak rather than distraction. Creative work exploded, design projects flowed effortlessly when mind clutter cleared, clients amazed at innovative solutions emerging from simplicity-first approach, complexity born from clarity, not confusion. Physical health improved remarkably. Better sleep without blue light exposure, more outdoor activity without constant indoor screen time, improved posture from reduced device hunching. But most profound change psychological, the sense of agency control over attention, choice in experience, technology serving rather than commanding, liberation from algorithmic manipulation. Richard similar transformation experience. 20 years consultant olarak dedi recent reflection'da I thought success meant constant connectivity, immediate responsiveness, multitasking mastery. Now, success means intentional attention, thoughtful response, single task excellence. Clients getting better results because I'm fully present. Business impact. Revenue increased such in 300 past 2 years, not despite mindful approach because of it. Quality work commands premium pricing. Economic argument powerful to skeptics için. Global movement momentum continued building. Digital Minimalism Day officially recognized international holiday haline gelmişti. March 15th annually, millions of people worldwide technology fast yapıyordu. Reflection and connection için dedicated time. Corporate participation incredible, reported Sarah, şimdi movement coordinator'dı. Major companies offering employees paid digital detox days, some implementing meeting-free Fridays or focus blocks company-wide. Government response? European Union passed Digital Wellness Directive. Technology companies required to offer well-being first settings as default. Children's devices strictly regulated. Digital literacy mandatory curriculum. Policy-level support crucial to sustainable change için. Resistance still exists, acknowledged Richard realistic assessment. Some companies fighting regulation, some consumers addicted immediate gratification. But, added Luna, cultural tide turning unmistakably. Young people especially embracing conscious technology use as identity marker. Identity marker nasıl? Using minimal technology signal sophistication, self-control, authenticity. High-status choice rather than deprivation. Cultural reframing important the widespread adoption için. On this particular evening, special anniversary event organized at TEAG. 3 years of conscious choice, exactly 3 years since first KXTF400 encounter. Venue symbolic the original electronic mağaza, now museum space. Hundreds of participants attended. Original cast present, Ben Richard, Hanna'nın. Also new faces, researchers, advocates, converts, supporters. Opening ceremony de historical timeline displayed. Kunti single phone model curiosity. Tunti the movement beginning community formation. 2027 industry response academic recognition. 2028 policy change cultural shift. 3 years, dedi ceremonial speech de Dari individual choice to global consciousness, from market anomaly to mainstream movement. But, emphasized Richard, core message unchanged human agency over technological determinism, choice over compulsion, intention over accident. Evening in highlight, surprise announcement the major technology companies consortium announced the Humanistic Technology Pledge. Companies committing design principles, prioritizing user well-being over engagement metrics. Read official statement.
Quarterly reports include mental health impact assessments alongside profit margins. Bu corporate accountability breakthrough'da. Apple, Google, Meta, Microsoft, Samsung among signatories, continued announcement. Independent oversight committee led by Digital Minimalism Network ensuring compliance. Audience erupted applause. The years of advocacy finally institutional change creating. Implementation timeline aggressive, detailed, Sarah. Current products retroactively modified. Future development well-being first approach required. Consequences for noncompliance. Financial penalties, public reporting, consumer advocacy campaigns, market pressure, combined regulatory oversight. Enforcement mechanism strong. The personal reflection moment, the considered entire journey. 3 years ago, simple curiosity about outdated phone. Today, global movement reshaping technology industry. You know what's amazing? Daddy Richard contemplative mood. What we didn't destroy technology, we elevated it, made it worthy of humanity. Exactly, agreed Luna. Technology potential always existed. Required conscious choice unlock it. And, added Hannah, proved consumers have power. When enough people choose differently, entire industries adapt. Market democracy action'da. Final seremonide collective commitment yapıldı. Pledge cards, distributed personal goals, written community accountability established. I commit using technology intentionally. I choose human connection over digital distraction. I prioritize presence over productivity. I select tools serving my values. Hundreds of individual promises, collective force creating. Walking home under Berlin stars that night, profound gratitude filled me. Journey from skeptical designer to conscious advocate, from technology slave to digital master, from individual frustration to collective empowerment. KXTF400 resting in museum, but legacy living in millions of daily choices. Every person choosing simplicity over complexity, connection over isolation, presence over distraction. Revolution succeeded not through force but through example. Demonstration that alternative, possible, different relationship, achievable conscious choice, empowering. Future bright with possibility. Technology continue and evolve, but human consciousness evolving faster. Tools serve in vision rather than determining it. Small phone, big lesson. Change begins with individual choice. Courage to choose differently inspires others. Collective choice transforms culture. Simple truth, profound impact. Humans control technology relationship when consciousness engaged. Agency exists when awareness present. Freedom possible when intention guides action. KXTF 400, symbol enduring reminder that progress isn't always addition, sometimes subtraction, sometimes choosing less to gain more. Sometimes revolution whispers rather than shouts. Sometimes simplest solution, most powerful one. The story ends not with conclusion, but with beginning. Every day, new people discovering conscious choice. Every moment, opportunity for intentional living. Every choice, chance to reclaim human agency over technological determinism. KXTF 400 legacy proof that individuals can change world one conscious choice at time.